Bir de şu boyutunu bildikten sonra buna ihtimal veremiyorum maalesef ki bunu da üzülerek söylüyorum. Birazdan sebeplerini de görüsü yüksek olan insanlar tarafından gerekli mercilere şikayet edilmiş. Ya burada kanun yok, kanun yok, bağırıyorum, bitmiş her şey. Bura muz cumhuriyeti. Amerika benim düşmanım çıkarmaz. 85 milyon zararsız teknolojiyle çıkar. Daha sonrasında da tekrar faaliyetlerine devam etmiş. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Yüzyıllardır insanoğlu kendi sonunu getirmek için elinden gelen çabayı sarf etmiştir. Gerek bunu kimyasal silahlarla, gerek de savaşlarla birçok şekilde yapıldığını daha önceki dönemlerde çok kez gördük. Bugün de insanlık ve doğamız için yine bir yok edim söz konusu ve kimilerine göre kaza, kimilerine göre de bir tedbirsizlikten doğan bir kaza olayını inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Erzincan'ın İliç ilçesinde maden işiyle uğraşan bir firmanın olduğu bölgede toprak kayması meydana geldi. Ve bu toprak kaymasında 9 işçiye 2-3 gün geçmesine rağmen ulaşılamadı. Öncelikle o işçilere ve işçilerin ailelerine Allah'tan sabır diliyorum. Yani burunlarını dahi kanamadan kurtulmasını çok isterdim. Fakat olayın bir de şu yönü var. Altın çalışmalarının birinci maddesi olarak tabii ki de siyanür ve diğer kimyasal maddeler olduğu çok aşikar. Umarım can kaybımız olmamıştır demeyi isterdim. Fakat facianın bir de şu boyutunu bildikten sonra buna ihtimal veremiyorum maalesef ki bunu da üzülerek söylüyorum. Birazdan sebeplerini de açıklayacağım. Ben de olaydan sonra bir şeyler araştırıp kısa çaplı bir araştırma yapıp öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Burada neler yapılıyordu? Öncelikle onlardan bahsedelim. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ burada madencilik işleriyle uğraşıyordu ve Çöpler Madeni inşaat çalışmalarına 2009 yılında başlamış. 2010 yılının Aralık ayından itibaren de çöplerde altın üretimine geçilmiştir. Şimdi asıl mevzu altın işinde şöyle bir olay var ki insanlar ve doğamız için son derece tehlikeli ve zehirli bir madde olan siyanür ile bir ayrıştırma işlemi yapılması için bu şekilde çalışmalar yürütülüyordu. Sonra dedim ki kendi kendime altın aramanın siyanürle ne alakası olabilir? Onu da araştırdıktan sonra öğrenmiş oldum. Aslında bir ton kumun içinde 1 gram altının bulunmayacağını fakat bu toprağın çeşitli eleme ve parçalama işlemlerinden sonra içinde siyanürün de olduğu kimyasallar ile toprağın içindeki altınların çıkartıldığını öğrenmiş oldum. Toprak kaymasının gerçekleştiği alanda da ilaçlanmış ve içinde altın olan toprakların olduğu yetkililer tarafından duyurulmuştu. Siyanürü bilmeyenler için kısaca anlatmak gerekirse siyanür en basit haliyle çevreye yayıldığında tüm canlı yaşamı için ölümcül tehlike oluşturan son derece tehlikeli bir kimyasaldır. Örneğin siyanür dökülmeleri içme suyu kaynaklarının kirlenmesine, çok sayıda balık türünün yaşamını kaybetmesine ve tarım alanlarının zarar görmesine neden olabilir. Peki altın ayrıştırmalarında siyanürün ne önemi var? Siyanür pek çok metalle kolaylıkla birleşebilme özelliğine sahiptir. Bu da altın gibi metallerin cevherinden ayrıştırılmasında onu kullanışlı bir kimyasal yapmaktadır. Altının cevherden ayrılması için yaygın olarak kullanılan çözelti sodyum siyanür çözeltisidir. Altın madenciliğinde kullanılan iki tip ayrıştırma yöntemi bulunuyor. Peki bu siyanür neden zehirlidir ve neden ölümcüldür? Siyanür iyonu eksi hücrelerde bulunan enerji üretim organeli olan mitokondrilerdeki elektron taşıma sistemini bozar. Siyanür iyonu mitokondrilerde bulunan ve oksijenli solunum elektron taşıma sisteminde oksijene elektron taşıyan sitokrom C oksidazdaki demir atomuna tutunur. Bu tutunma yoluyla siyanür geri dönüşümsüz bir enzim baskılayıcı gibi davranarak sitokrom C oksidazın görevini yapmasını engeller. Oksijeni kullanma yetkisi kaybolan mitokondri enerji molekülü olan adenozin trifosfatı üretemez. Yani siyanür hücrelerin enerji üretimi için gerekli olan oksijeni kullanmasını engeller. Bunun sonucunda da kalp kası hücreleri ve sinir hücreleri gibi bu tip enerjiye gereksinim duyan dokulardaki hücreler enerji ihtiyacını gideremez ve hızlı hücre ölümleri başlar. Hücre ölümleri yeteri kadar yüksek sayıya ulaştığında da canlı formu yaşamını kaybeder. Bu arada siyanürü üreten doğal meyve ve sebzelerin olduğu da bilinmektedir. Bunlardan bazıları kiraz, badem, kayısı, şeftali, erik, çekirdekleri, fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır gibi bitkiler siyanürlü bileşikleri otçul hayvanlara karşı bir savunma mekanizması olarak doğal bir şekilde üretmektedir. Tabii ki yediğimizde siyanür miktarı az olduğundan
herhangi bir şekilde bizlere zararı yoktur. Konumuza dönecek olursak, bu maden şirketi yaptığı bu çalışmalardan dolayı bazı öngörüsü yüksek olan insanlar tarafından gerekli mercilere şikayet edilmiş. Ya burada kanun yok, kanun yok bağırıyorum, bitmiş her şey. Bura muz cumhuriyeti. Amerika benim düşmanım çıkarmaz. 85 milyon zararsız teknolojiyle çıkarsın. Avrupa'nın tamamında siyanür yasak. Burada siyanürden vazgeçti. Burada insanlar ölüyor, çocuklar sakat doğuyor kardeşim. Burada 39 tane kimyasal kullanılıyor. Siyanüre kurban olan denecek kimyasallar kullanılıyor. Sülfürik asit gibi, halk dilinde kezzap gibi, nitrik asit gibi. Ya burada günlük 80 ton siyanür kullanılıyor. Bunu anlamak için nasıl ölmemiz mi lazım? Çocuklar diyor 3 ayaklı, 4 kollu doğacak diyor. Bilimsel raporlar söylüyor. Fakat yanılmıyorsam 2 hafta gibi bir süre zarfı boyunca kapatılmış. Daha sonrasında da tekrar faaliyetlerine devam etmiş. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Aradan 1-2 yıl geçtikten sonra böyle bir faciayla da karşılaşmış olmak eminim ki çoğu insanı benim gibi şaşırtmamıştır. Sırf birileri yine cebini dolduracak diye, sırf birileri yine rant sağlayacak diye olan bizim doğamıza ve orada çalışan gariban işçilerimiz oldu. Bu arada gerçekleşen toprak kayması sonucundaki o toprağın aslında içinde altın ve çeşitli kimyasalların olduğu yetkililer tarafından, tekrar söylüyorum, açıklanmıştı. Hangi haber kaynağıydı bilmiyorum ama gerekli merciler bu açıklamayı da yaptı. Siyanürün de çevredeki su kaynaklarına karışmış olduğunun haberleri de var. O bölgedeki ve çevredeki insanlarımızın bu konuda daha hassas ve daha dikkatli olmasını tekrar buradan iletmek istiyorum. Çevredeki su kaynaklarını değil de hazır suları alıp kullanabilme imkanınız varsa bir süre lütfen herkes o hazır sularla su ihtiyacını gidersin. Çünkü arkadaşlar siyanürün zaten açıklamasını yaptım. Yani ne kadar tehlikeli olduğunu da söyledim. Siyanürün çeşitleri de var bu arada. İşte en zehirli olan siyanür çeşidi hidrojen bazlı siyanür çeşidiymiş ve şöyle bir olay var. Soluduğunuzda yaklaşık 2-3 dakika içerisinde ölümünüzü gerçekleştirme ihtimali var. Onun için demem şu ki, tekrar söylüyorum. Eğer o çevrede yaşayan insanlar hazır suyu alıp su ihtiyaçlarını bu şekilde giderirlerse bir süre en azından çok daha iyi olur. Zararı da en az şekilde atlatmış oluruz. Yani gün geçmiyor ki yine bizim zararımıza olacak bir haberle daha uyanmayalım. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.